Oyun oynama isteği duyan, bunu meslek edinen insanlar doğuştan şanslıdır. Sabahları isyan ederek, pazartesi sendromuyla işe gitmezler. Burası özgür olduğumuz, özgürce düşündüğümüz yer. Seçmediğimiz, seçemediğimiz insanlarla kulis denilen karanlık odada heyecanla bekleyerek düşlerimizi paylaştığımız bir yer burası. Sevgili misafirler, oyunumuzun başlamasına 15 dakika kaldı. Lütfen cep telefonlarınızı, alarm saatlerinizi kapatınız. İyi seyirler. Biliyorum, polisi ben aradım. Nereden başlayayım? Konservatuvar 2. sınıftayken bir karara vardım ben de. Arkadaşlarla beraber ortak bir kumpanya açalım. Kendi yağımızda kavrulabileceğimiz, kendi oyunlarımızı yazıp yönetebileceğimiz bir oluşum içine girelim istedim. Sonra 2. sınıfta bunu kararlaştık, 3. sınıfta reale döktüm. Zaten hali hazırda konservatuvarın tiyatrosunda oyunlar yazıp yönetip sahneye koyuyordum. Sonrasında da işte Ariş Mafya'yı oluşturdum. 2010'da ilk oyunum sahnelendi, 1 Mart 2010'da. Ariş Mafya! Babam birazdan gelir yemeğe otururuz. Neden alternatif tiyatro yapıyoruz? Çünkü burada özgürüz. Oyuncuyum ve işimi en özgür yerde yapmak istiyorum ve bu benim için alternatif tiyatrolar. Yani hep orada olma isteği. Ve böyle zaman geçtikçe o istek daha çok arttı. Açmazsanız gideceğiz, aç! Tiyatronun başka bir yere gittiğini düşünüyorum. Yani artık o devlet tiyatrosu mantığından sıyrılıp artık tiyatro daha küçük yerlerde, daha iyi işlerle seyirciye gösteriliyor. Yani böyle düşünüyorum. Yok. Gözümü açsam ya. Ama açamıyorum. Sanırsın gözüme 2 tane kedi yavrusu oturmuş. Ağır. O yüzden alternatif tiyatroyu tercih ettim. İyi boş mu? Boş değil. Nefes var. Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Annem Muhtar Bayramoğlu'nun içinde son nefesi var. Hasta mısın sen? Anlat hadi. Alternatif tiyatro yeni bir biçim, yeni reji teknikleri, yeni sahneleme teknikleri, tiyatroya yeni bir soluk getiriyor. Ben de bunun içerisinde yer almak istiyorum. Daha özgür, daha yenilikçi, daha sert, insana dair yeni yaşam biçimleri, yeni varoluş biçimlerini çok daha sert ve gerçekçi biçimde anlatıyor. Klasiğin dışına çıkılması gerektiğini düşünüyorum artık. Oyunu zihnimde tekrar edip işte tonlamaları, hareketleri, trafiği, giriş çıkışları, oyun saatini bekliyorsunuz. Bu heyecanlı bir bekleyiş. 1,5-2 ay kadar bir metin analizi çalışması yaptık. Dramaturji çalışması yaptık. Fiziksel egzersizler yaptık. Ondan sonra yavaş yavaş artık kafanızda öyle bir karakter canlanıyor. Size hayali gelen şey gerçek bir karaktere bürünüyor zamanla. Ne yapacaksın? Alternatif tiyatroları daha sıcak ve samimi buluyorum. İnsanlarla daha iç içe. Çünkü seyircinin aldığı nefes bile sizin sahnedeki enerjinizi etkiliyor. Daha samimi bulduğum için, kendime daha yakın hissettiğim için alternatif tiyatroyu tercih ediyorum. Senin kendini boşuna. Ben konusuz mutsuzluk istiyorum, anladın mı?
Sonsuz mutsuzluğu şöyle yazmaya karar verdim. Bir piknikte gazete parçası görmüştüm. Orada bir alternatif tedaviden bahsediyordu. Güney Amerika ülkelerinden birinde. Orada zekası büyümeyen bir çocuğun fiziksel olarak da büyümesini engelleyen bir doktor, engellemeye çalışan bir doktorun ve ailenin en sonunda hapse kadar giden çocuğa devletin el koyduğu bir süreci anlatıyordu haber. Şimdi sen küçükken geri zekalısın. Evet. Sonra tedavi ediyorlar seni. Sen kaç yaşındayken başlıyor tedavi? Ben 12 yaşındayım o sırada. Daha fazla büyümene engel olmak için başlıyor tedavi. Madem diyorlar bu çocuğun aklı 3-5 yaşındaki çocuk kadar, daha fazla büyümesine gerek yok. Büyümeyi durduruyorlar. Doğru mu buraya kadar? Lan tamam, doğru. Araştırdım, böyle bir tedavi varmış, alternatif bir tedavi. Yasa dışı tabii, hiçbir ülkede yasal değil. Ben de bunun üzerine yıllardır kafamda dolaşan iki kelime vardı yan yana, konusuz mutsuzluk diye. Oyunun içine yedirmeye çalışarak öyle bir kurguya gittim. Biraz fantastik, biraz ütopik bir oyun oldu ama oyun içindeki bütün tıbbi araştırmaları ya da yapılan bütün tedavilerin hepsini yaklaşık 3-3,5 sene falan araştırdım. Bayağı kliniklere, doktorlara ve zeka geriliğine sahip çocukların ailelerine gidip onlarla vakit geçirerek, bayağı doküman okuyarak yazdım. İçerideki ceset var. Birini boğmuşsun. Karakter yaratma dönemini biraz daha beslemeli bir şekilde kılmak için ekip olarak böyle kendi karakterlerimize, birbirimize birkaç soru sorduk ilk etapta. Ben kendi karakterimi böyle düşünüyorum. Sizce benim tezim doğru mu? Sizin bu konuda antitezleriniz ne? Sizin eleştirileriniz ne diye böyle biraz kendi içimizde bir sorgulama moduna girdik ve bu bize biraz daha yol bulmamızda daha yardımcı bir durum oldu diye. Alternatif tiyatro yapıyorum çünkü ödenekli tiyatrolar adı üstünde ödenekli tiyatro olduğu için ve üstünde bir maddi kaygıların ya da maddiyatın geçtiği yerleri olduğu için orada fikir söylemek, fikir beyan etmek ya da istediğin şeyi yapmak en geneliyle özgürlük durumu biraz zor. Alternatif tiyatro yapma sebebimiz çoğumuzun aslında daha özgür bir alana ihtiyaç duymasıyla ilgili. Alternatif tiyatrolarda, alternatif sahnelerde kendimizi daha rahat hissediyoruz. Çünkü burada istediğimiz şeyleri deneyebiliyoruz. Yeni arayışlar içerisinde oluyoruz. Alternatif tiyatro bir alternatif sanat değildi. Tiyatronun içinde farklı bir şeyler aramaya başlamıştı insanlar. Daha serttir mesela oyunlar, dikkat ederseniz. Daha sert oyunlar ve biraz daha gerçekçi oyunlar yapılır. Yoruldum lan. Oğlum. Neden alternatif bir tiyatroda çalışıyorum? Çünkü kafa yapıma, sanat anlayışıma, tiyatro anlayışıma uyuyor. Can'ın fikirleri uyuyor. Beraber bir şeyler yaratabildiğimizi hissediyorum. Video mu çekiyorsun? Evet. Aslında böyle orada atıp tuttuğumuz yalan değil. Böyle bir şey tiyatro değil. Tiyatroyu çok seviyorum. Akşam oyun bittiğinde herkes çantasını, paltosunu alıp bu sandalyelerden kalkıp hayatına devam eder. Biz
Bu oyundan kalan büyüyü, yani dekoru toplar, bizim olmayan bir hayatın kostümlerini valize doldurur ve evimize götürür, bir diğer oyun için temizleriz. Replikler, alkışlar, konuşmalar, ter, gözyaşı, heyecan burada kalır. Bir diğer oyuna kadar bizi bekler. Sonra perde kapanır.